Selamlar dostlar, yeni bir Unreal Engine 5 başlangıç rehberi videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde viewport'tan bahsedeceğiz. Ama videoya geçmeden önce birkaç bir şey söylemek istiyorum. Özellikle videoları sonradan izleyenler için buradaki oynatma listeleri kısmını göstermek istiyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi benim oynatma listelerim var ve videoların alakalı olduğu listeler burada. Örnek veriyorum, başlangıç rehberi listesi burada. Bazı videolar, özellikle kısa videolar, hani videolar kısmında gözükmeyebilir. Hani direkt buraya liste dışı olarak koyabilirim. Onları buradan takip edebilirsiniz. Ya da direkt hani serinin bütün videolarını görmek için bu listeleri kullanabilirsiniz. Onun dışında web sitemden de takip edebilirsiniz. emiraydın.me adresine girerseniz burada eğitimlere göz at dediğinizde yine buradaki diğer eğitimleri de göreceksiniz. Burada Unreal Engine 5 başlangıç rehberine eğitime başla dedik. Gördüğünüz gibi farklı bir arayüz bizi karşılıyor ama yine video aynı video. Buradan tamamlandı olarak mesela işaretleyebiliyorsunuz. Burada bir sürü video olduğunu düşünün. Buradan takip ederseniz sizin için daha kolay olabilir diye düşündüm. O yüzden web siteme de koydum. Neredeyse bir ay oldu arkadaşlar ve 88 aboneye ulaştık. Yani burada ilk attığım video bir ay olmuş. 88 abone bir ayda bence gayet güzel. Destekleriniz de geliyor yorumlarda, onları da görüyorum. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Kanala yeni gelenlerin de bana destek olması için abone olmasını ve videoyu beğenmesini istiyorum. Yapabilirseniz de yorum da yaparsanız sevinirim. Onun dışında söyleyecek pek fazla bir şeyim kalmadı. Dilerseniz videoya geçelim. Evet, tekrardan hoş geldiniz. Hemen viewport'taki kamera kontrollerini kısaca anlatayım. Şimdi öncelikle buradaki kamerayı kontrol etmek için mouse'umuzun ve klavyemizin belli başlı tuşlarına basıyoruz zaten. Hemen şöyle sol tıkla bastım diyelim. Bu şekilde ileri geri bir hareket yapabilirim. Sağ tıka basarsam da bu şekilde etrafıma bakabiliyorum. Yine mouse'un tekeriyle bu şekilde bir zoom yapabilirim. Onun dışında tekerin direkt orta tıkı var. Buna basarsanız da bu şekilde bir hareket yapabiliyoruz. Kendi eksenimizde yukarı aşağı sağ ve sol olmak üzere bu şekilde bir hareketimiz var. Daha sonra sağ tıka basılı tuttuğumuzda klavyeden WASD'yi kullanarak, genel olarak bütün oyunlarda vardır bu. Bu şekilde hareket ileri geri sağ sol. Yüksekliğimizde yine baktığımız yöne doğru W ile giderek ayarlıyoruz aslında. Onun dışında bu hareketi hızlandırmak için yine sağ tıkla WASD ile kontrol ederken mouse'u ileri itersek, şu anda sağ üstte de zaten gözüküyor, kameramızın hızı artmış oldu. Geriye doğru çekersem de şu an 0.7-0.6 gördüğünüz gibi yavaşladı. Bunun dışında direkt Q ve E tuşları ile yüksekliğimizi ayarlayabiliriz. E ile yukarı, Q ile aşağı doğru bir hareketimiz var. Bunun dışında önemli bir şey var mı? Bookmark sistemimiz var. Hemen onu gösterelim. Bookmark sistemimizde diyelim ben kamerayı buraya getirdim ve Ctrl 1'e bastım. Gördüğünüz gibi kaydetti zaten. Bunun dışında bir de buraya getirelim. Ctrl 2 olsun. Bir de şöyle yukarıdan Ctrl 3 olsun. Şimdi ben 1'e bastığımda ilk konuma, ikinciye bastığımda Ctrl 2, 3'e bastığımda da Ctrl 3'te aldığım save noktalarına gidebiliyorum. Level design ederken bu şekilde ayarlayıp kısa bir şekilde, hızlı bir şekilde o konuma gidebilirsiniz. Onun dışında herhangi bir nesneye tıkladığımızda F ile o nesneye odaklanabiliriz ve bu nesnenin etrafında dönmek için alt tuşuna basıp yine sol tıka basarsak bu şekilde o nesnenin etrafında dönebiliyoruz. Kamera kontrollerimiz kısaca bu şekildeydi. Evet, şimdi de birazcık Gizmo'ya bakalım. Gizmo bizim bir nesnenin üstüne tıkladığımızda şu anda gördüğünüz bu işarete deniyor. Bu aslında bizim nesneyi hareket ettirmek için, lokasyonunu, rotasyonunu ve ölçeğini ayarlamak için kullandığımız bir araç. Bunun bulunduğu noktada hatta bizim pivot point'imiz diyebiliriz. Yani nesneyi tamamen hareket ettirdiğimiz kısım burası. Şimdi ben W'deyim, yani lokasyondayım. Bunu sol üstten de ayarlayabilirsiniz. Burada Q direkt seçim modu. Onun dışında zaten direkt buradan W, E ve R var. Kısa yol tuşlarından bunu basarak değiştirebiliyorsunuz bu modları. Evet, W'de lokasyon, şu sağ altta da görüyorsunuz zaten, bir nesneyi seçtiğinizde burada lokasyon, rotasyon ve scale var. Lokasyonda biz bunun konumunu ayarlıyoruz. Gördüğünüz gibi X, Y ve Z ekseninde istediğim şekilde bunu hareket ettirebiliyorum. Ve birazcık yaklaştırırsam ortasında gördüğünüz gibi hem beyaz bir nokta hem de şöyle kesişim noktaları var. Beyaz nokta, ben bunu bütün eksenlere, yani şu şekilde, da bu çok da iyi bir yöntem değil yani nesneyi hareket ettirmek için, ama
Bunu nerede kullanabilirsiniz? Snapping'de kullanabilirsiniz. Buradaki butona basarak snapping'i açtığınızda gördüğünüz gibi direkt zemine sabitleniyor. Bu şekilde bu beyazı kullanarak bu modda hareket ettirebilirsiniz nesneyi. Onun dışında burada gördüğünüz gibi kesişim noktaları var. ZX, ZY, YZ, YX bu şekilde. Örneğin şuradan tutarsak gördüğünüz gibi Z ve Y ekseninde hareket ettiriyorum. Onun dışında kırmızı ve yeşil yani X ve Y ekseninde bu şekilde hareket ettirebilirim. Yine burada mavi ve kırmızı yani Z ve X ekseninde hareket ettirebiliyorum. E'ye bastığımızda nesneyi döndürebiliyoruz bu modda. Gördüğünüz gibi şu an mesela ben de burası kapalı. Bunları açarsam gördüğünüz gibi buradaki birimler mesela 30 derece 100 birim. Burada da 1 birim. Buradaki değerlere göre hareket edecektir. Lokasyona hemen geri dönelim. Gördüğünüz gibi şu anda 100 birim. Bunu 10 yaparsam 10 birim. Burayı kapatırsam tabi burası yok sayılır. Çok daha keskin bir yönlendirme yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde E'de de böyle. Burayı da tabi daha düşük değere alabilirsiniz ya da kapatırsanız da çok daha keskin bir şekilde rotasyonu sağlarsınız. Onun dışında Scale'da yine R tuşuna bastığımızda yine bunda da aynı şekilde gördüğünüz gibi X, Y, Z ekseninde ölçeğini değiştirebilirim. Tüm eksenlerde büyütme yapmak için bu nesnede büyütüp küçültmek için ortadaki beyaz kutucuğa tıklarsam gördüğünüz gibi tüm eksenlerde büyütüp küçültme yapabiliyorum ve yine lokasyonda olduğu gibi iki eksende birden yine ölçeğini değiştirebiliyorum. Yine buradan kapatırsam daha keskin bir şekilde ölçeğiyle oynayabilirim. Bu şekilde. Sağ alttan sıfırlamak isterseniz rotasyonunu falan direkt buraya 0,00 değerlerini girerek aslında bütün rotasyonunu, lokasyonunu ve scale'ını sıfırlayabilirsiniz. Mesela bu normalde atıyorum dünyaya koyduğumuzda bu 1,1,1 şeklindedir. Bunu buradaki diğer şekilleri aslında mesela burada da görüyorsunuz. Burada da farklı bir şekil var. Bu şekilde lokasyon, rotasyon ve scale ile oynayarak bu şekle getirebiliyoruz bunu. Gizmomuz genel olarak bu şekildeydi. Evet, toolbar'a geçmeden önce şöyle birkaç kısa yol göstermek istiyorum. Örneğin Ctrl C, Ctrl V yaparak Outliner'da da gördüğünüz gibi bu nesneyi çoğaltmış olduk. Aynı şekilde bunu Ctrl X ile kesebiliriz. Ctrl V ile yapıştırabiliriz. Veya Ctrl D ile yine bir kopyasını daha oluşturabiliriz gördüğünüz gibi. Ve yine Gizmo'daki herhangi bir eksenden alt tuşuna basıp alta basılı tutuyorum ve çektiğimde gördüğünüz gibi yine bunun bir kopyasını oluşturmuş oluyorum. Bunu da göstermiş olalım. Şimdi buradan sonra artık toolbar'a geçebiliriz. Şu anda gördüğünüz gibi burada direkt bir butonumuz var. Transform Tools diyor. Aslında buradakilerin aynısı yine burada mevcut. Coordinate System diyor. Bu nedir? Hemen şöyle örnek vererek gösterelim. Şu anda bizim bunun üstündeki pivot point'imiz yani gizmomuz şu anda world space'e göre hareket ediyor. Yani biz bunu bu şekilde çevirsek de bu yine dünyanın düz olduğu için dünyaya göre hareket edecek. Eğer bunu gelip local space yaparsam gördüğünüz gibi gizmo artık bununla aynı açıda olmuş oldu. Yani biz bunu çevirmiştik. 45 derece çevirdiysek bu da 45 derece artık oldu. Ve bunu bu şekilde hareket ettiriyoruz. Bunu çevirdikten sonra world space'i alırsanız yine düz bir şekilde hareket ettirebilirsiniz tabi. Bu işe yarıyor. Onun dışında burada Gizmo'nun ölçeğini ayarlayabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Daha sonra Gizmo'yu kapatabilirsiniz. Bunları tabi gerek yok. Burada bir takım ayarlar var. Mesela şunların ikisini gösterelim. Bunlar tabi rotasyonda gözüküyor. Rotasyonda böyle bir seçenek geldi mesela. Bu şekilde bir rotasyon sağlayabiliyorum. Onun dışında buranın orta kısmını artık seçebiliyorum. Mesela bu şekilde gördüğünüz gibi yine bir rotasyon yapabiliyorum. Bunu normal nesnelerde kullanmayız. Sanırsam bu daha çok sinematik kamerada kullanılıyor olabilir. Burada çok da önemli bir ayarlar yok. Bunları zaten kendiniz deneyerek öğrenebilirsiniz çoğu şeyi ya da ChatGPT'ye sorarak. Burada bunları gösterdik. Daha sonra burada bizim snapping tool'umuz var. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunları açalım. Snapping tool aslında buradan tuttuğumda yani bütün eksenleri kapsayan şu beyaz noktadan tuttuğumda gördüğünüz gibi direkt zemine sabitlemiş oldu. Snapping özelliği bu işe yarıyor. Gördüğünüz gibi götürdüğüm zemine direkt sabitleniyor.
Bunu buradan ayarlayabilirsiniz. Mesela buradaki offset'i ayarlarsanız mesela 120 birim yukarıda olacaktır bu şu anda gördüğünüz gibi. Buradan bunu sağlayabiliyoruz. Onun dışında bunlardan bahsettik zaten. Bunları kapatıp açabiliyorsunuz. Burada bizim perspektifimiz var. Buradan farklı kamera açılarını direkt geçiş yapabiliyoruz. Örneğin şu anda top yani yukarıdan görünüm. Bottom yaparsak aşağıdan görünüm. Yine left, right, back, front var. Burada onun dışında neyi var? Bookmark sistemini gösterdik. G tuşumuz var. Hemen G tuşumuzu gösterelim. G tuşu gördüğünüz gibi bu şekilde ikonları olabiliyor bazı nesnelerin. Eğer biz buna G tuşuna bastığımızda gördüğünüz gibi direkt oyun görünümü, yani oyunda bunlar olmayacağı için direkt o görünümde bize gösteriyor. G tuşuna tekrar basarsak aktif olur. Hemen onun dışında burada kamera hızımız var. Yine burada kendiniz manuel bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Daha sonra burada view modlarımız var. Lit dediği bizim şu andaki gördüğümüz, yani tamamen ışık vuruyor. İşte her şey olduğu gibi. Unlit yaparsak bizden ışığı alıyor ve sadece texture'lar kalıyor. Yani rengi neyse o, texture neyse o şekilde ışıksız bir halini görebiliyoruz. Daha sonra wireframe. Burada nesnelerin poligonlarını görebiliriz. Gördüğünüz gibi. Burada poligonlarını görüyoruz. Yine lit wireframe'de. Lit wireframe'de şu anda gördüğünüz gibi bize ışığı geri getirdi. Onun dışında buradan opasitesini ayarlayabiliyormuşuz. Gördüğünüz gibi. Bunu geri 0.2 miydi bu? 0.2'ye alalım. Daha sonra detail lightning diyor. Işıklandırma. Texture gitti. Sadece ışık kaldı gördüğünüz gibi. Yine burada lightning only. Sadece buraya vuran ışığı gösteriyor şu anda. Reflection yansımaları gösteriyor gördüğünüz gibi. Buradan bu araçları kullanarak level'da bazı sıkıntılar var mı yok mu? Işık nasıl vuruyor? İşte yansımalar nasıl diye kontrol edebiliyorsunuz. Bütün hepsine girmeye gerek yok. Hemen bunu geri lead'e alalım. Bir sonraki seçeneğimize geçelim. Burada bizim aslında viewport'ta görmek istediğimiz seçenekleri burada işaretleyebiliyoruz. Örneğin collision işaretlersek gördüğünüz gibi bize collision'larını gösteriyor. Normalde kapalı tabii bu. Oyunun içindeyken de bunlar gözükmeyecek. Ya da ne bileyim atmosferi buradan kapatabilirsiniz. Veya buradan işte diğer seçeneklere bakabilirsiniz. Burada Viewport Stats var. Bu da bazı statları ekrana verebiliyor gördüğünüz gibi. Onun dışında bunları kapatalım. Burada bizim Viewport'un grafik ayarlarını kontrol edebildiğimiz bir bölüm var. Burada aslında oyunda hani oyunu şu an oynamıyoruz. Oyunu yapıyoruz. Burada o yüzden sinematik epic gibi seçeneklere gerek yok. Bilgisayarınız iyiyse high'a alın. Değilse de medium alın ya da daha da düşük istiyorsanız low'a alabilirsiniz. Yine materyal kalite burada. Bunu da oynayabilirsiniz. Low, medium, high. Tamamen sisteminize göre ayarlayabilirsiniz. Buradaki buton burayı sıfırlar. Onun dışında burada ses ayarımız var. Mouse sensitivity, zoom speed'i yine buradan ayarlayabiliyormuşuz. Onun dışında bazı şeyleri ters çevirebiliyoruz. Orbitleri mesela şu ileri geri bakmayı falan ters çevirebiliyoruz buradan. Daha sonra burada bizim viewport'un hemen tıklayarak gösterelim. Gördüğünüz gibi 2 adet viewport olmuş oldu. Buradan mesela aşağı yukarı bir şekilde biri üstte biri aşağıda olacak şekilde ayarlayabiliyoruz. 3 tane yapabiliyoruz ve 4 taneye kadar çıkabiliyor bu gördüğünüz gibi. Daha sonra buradan yine sağ üstten teke düşürebiliyoruz. F11 ile de bu arada viewport'unu tam ekran yapabiliyorsunuz. Toolbar'ımız da bu şekildeydi arkadaşlar. Evet, Outliner'a geçmeden önce hemen şunu göstereyim. Mesela bizim burada bir artı butonumuz var. Buradan bazı şeyleri ekleyebiliyoruz bu viewport'a. Mesela burada basic kısmında gördüğünüz aktör, karakter, pound falan var. Onun dışında buraya lightning yani ışıklandırma için eklediğimiz şeyler var. Burada basit bir shape ekleyebiliriz hemen. Gördüğünüz gibi direkt tıkladığımızda viewport'un içine aktarılıyor. Ve nesneyi artık burada yönlendirebiliyoruz. Onun dışında Control Space yaptığımızda Content Browser'da mesela burada bizim açıktı zaten ama burada atıyorum herhangi bir nesne yükledik buraya. Ne olur? Herhangi bir ev olur, bir şey olur. FBX dosyasıyla atıyorum. Bir şey yükledik ya da bir projenin dosyalarını attık. Biz burada bir şeyler yapacağız mesela. Mesh'lerimize giriyoruz o dosyadaki. Burada gördüğünüz gibi atıyorum bunların sizin yüklediğiniz şey olduğunu düşünün. Bunu direkt dünyanın içine sürüklediğimizde bu şekilde artık bunlar bizim dünyamızda olmuş oluyor. Bu şekilde nesneleri
dünyaya ekleyebilirsiniz. Evet, şimdi birazcık Outliner ve Details panelden bahsedelim ve videoyu yavaştan bitiririz. Şimdi Outliner kısmında gördüğünüz bütün nesneler zaten buranın içindeki nesneler, bunu biliyorsunuz. Buradaki herhangi bir nesneye tıklarsam, F'ye basarsam yine fokus diyor. Bunu zaten söylemiştik sanırsam. Onun dışında burada herhangi bir nesneye sağ tıkladığımızda bu nesneyle yapabileceklerimizi burada görebilirsiniz. Mesela Browse to Asset dersek bize onun dosyasını açıyor. Daha sonra buradan Edit dersek direkt bu nesneyi bize açıyor. Buradan onunla ilgili ayarları yapabiliyoruz. Daha sonra yine burada farklı farklı bir sürü ayar var. Mesela pilot modu var. Tıklarsam o nesne oluyorum. Nesneyle artık direkt nesne havada uçuyor, yani bu garip bir mod. Daha sonra burada bir butonum var. Buna basarsam da gördüğünüz gibi nesne artık burada olmuş oldu. Yani bizim en son pilot modunu terk ettiğimiz yerde. Daha sonra buradan herhangi bir, yine bu nesneyi seçelim ya da burada işte edit seçenekleri var. Bunları göstermiştik aslında. Ctrl X, C kısa yol tuşlarını kullanarak mesela F2, buradan buna F2'ye bastığımda yeni isim verebiliyorum. Aslında hepsi aynı nesne ama isimlerini değiştirerek farklı farklı şekiller veriyoruz. Daha sonra burada visibility ile alakalı bazı şeyler var. Transform'u yine buradan yapabiliyoruz. Mirror dedi, hemen basalım. Gördüğünüz gibi aynı efekti uyguluyor. Mesela X eksenine aynı efekti uyguladı. Daha sonra burada mesela pivot diyor. Bu nasıl gösteririz? Şöyle mesela 2 adet nesne seçelim. Şu anda pivot point'i burası oldu gördüğünüz gibi. Buraya gelip pivot center of selection dediğimde pivotu ortaya almış oldu. Bunu tabi geri sıfırlanıyor bu. Daha sonra burada mesela ne gösterebiliriz? Yine sağ tıklayalım. Attach to'yu gösterebiliriz. Mesela şu anda bu nesneyi seçtim. Yanındaki de 8 mi? Aynen, çok iyi. Mesela bu 9'u 8'in üstüne getirip bıraktığımda artık bu buna attach, yani bu bununla birleşmiş oldu. Ama nasıl birleşti? Eğer alttakini hareket ettirirsem bunu kendi başına hareket ettirebiliyorum. Ama bunu 8'e bağladığım için 8'e hareket ettirdiğimde artık bunlar beraber hareket ediyor. Görmüş olduğunuz gibi. Bunu gelip bunun üstüne sürüklersem gördüğünüz gibi attach olayı tamamen gitmiş oldu. Ya da mesela bu attach'liydi. Geldim sağ tıkladım. İsim moduna girmezsen. Geldim buradan detach dedim. Gördüğünüz gibi yine bu moddan çıkmış oldu. Onun dışında burada önemli bir ayar var mı göstermek istediğim? Move to var. Diyelim klasörleme yaptınız. Buraya mesela atıyorum ben ev diye bir klasör oluşturmuştum. Bunu silelim. Mesela herhangi bir ev gibi bir şey yaptık. Create folder dedik. Bu nesneleri, evin nesnelerini bunun içine atıyoruz. Ama mesela diyelim bir şekilde dışarıda kaldı. Geldik buradan tıkladık. Hemen move to diyerek evi seçtiğimizde gördüğünüz gibi bu artık ev klasörünün içine gitmiş oluyor. Başka bir şeyimiz kalmadı sanırsam. Şu anda göstermek istediğim, burada Details panele hemen değinelim. Details panelde buradaki statik mesh'lerin bazı ayarlarını kontrol edebiliyoruz. Gördüğünüz gibi burada zaten lokasyon, rotasyon ve ölçeği, scale'ı var. Daha sonra statik mesh'imiz var. Statik mesh aslında bizim nesnenin ta kendisi. Materyalde bunun üstündeki aslında texture. Şöyle mesela yeşile tıklarsak gördüğünüz gibi şekil aynı şekil ama texture'ını değiştirerek bununla oynayabiliyoruz. Burada tabi materyal instance kullanılmış ama bunlara daha sonra değineceğiz. Burada onun dışında fiziğimiz var yine. Fiziği göstermek için mesela biz ne tarafa? Biz o tarafa bakıyoruz. Şunu birazcık da küçültelim. Karakterimiz de onunla etkileşime girebilsin. Şimdi bunun biz şöyle biraz da ortalayalım. Fiziğini açtık. Fiziğini açınca zaten burada otomatik movable oldu mobility kısmında. Daha sonra bunu saveleyelim hemen. Play dediğimizde gördüğünüz gibi artık fiziği olan bir nesne oldu bu. Ve ben bununla etkileşime geçebiliyorum. Bunu ittirebiliyorum gördüğünüz gibi. Daha sonra burada neyimiz var? Burada fiziğin bir ton ayarı var zaten. Bunları deneyerek öğrenebilirsiniz. Burada bizim collision kısmımız var. Collision'da en basitinden şunu göstermek istiyorum. Biz burada collision preset'i custom yaparsak burada mesela bir sürü ayar var. Pawn bizim karakterimizin sınıfıdır. Bunu mesela overlap yapacağız. Şurada gördüğünüz overlap. Yine kamerayı da overlap yapalım. Saveleyelim. Hemen oyuna geri dönelim. Şu anda görmüş olduğunuz nesne aslında fiziği olan bir nesneydi.
Ve biz o Nazlem'in içinden geçmiyorduk. Gördüğünüz gibi overlap yaptıktan sonra artık içinden geçebiliyoruz. Kamera da aynı şekilde içinden geçiyor. Normalde nasıl oluyordu? Şu şekilde. Hani biz buna artık kamerada, karakter de içinden geçiyor. Buradan bir takım ayarlar yapabilirsiniz. Bunlar zaten ileride lazım olacak bize. Onun dışında burada göstermek istediğim pek fazla bir şey kalmadı arkadaşlar. Videomuzun yavaştan sonuna geliyoruz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu bölümde viewport'u, outliner'ı ve details kısmından bahsettik. Toolbar'dan da bahsettik. Bir sonraki videoda ne olur? Büyük ihtimalle artık landscape'e geçebiliriz. Buradaki seçeneklere geçebiliriz diye düşünüyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.